Sevgili dostlar, merhaba. Destek ve direnç noktaları özellikle psikolojik noktalardır arkadaşlar. Şöyle düşünebiliriz. Diyelim ki her hafta pazara gidiyoruz, mahallenin pazarına. Bakıyoruz soğan fiyatları 3 lira ile 5 lira arasında oynuyor. Bir hafta sonra bir gittik bir baktık, bu ne? Soğan 10 lira olmuş. Bu demek oluyor ki 3 lira ile 5 lira olan direnç kırılmış demek soğan fiyatlarında. Bu da 5 lira kırıldıysa eğer psikolojik bir noktaydı. Buna göre hem soğancılar hem halk hem de devlet buna göre bir pozisyon almak zorunda. Ki yakın zamanda olduğu gibi. Biz de bir trader olarak destek ve direnç noktalarımızı çok iyi analiz etmemiz lazım ve ona göre pozisyonlar almamız gerekiyor. Fiyatlar peki bu destek ve direnç noktalarına geldiğinde ne gibi davranışlar sergileyebilir? Ve biz de bu davranışları iyi sentezleyebilirsek, iyi çözersek bir trader olarak daha iyi karlı işlemler açıp ve kapatabiliriz. Destek ve direnç noktalarının arkasında yatan o gizli kalmış gizli pencereyi biraz aralamaya çalışalım. Bu videodan sonra eminim siz de birer destek ve direnç noktası uzmanı haline geleceksiniz. Evet, ben şimdi TradingView kullanacağım. Tabii MetaTrader'da kullanabilirdik ama şimdi ben BIST üzerinde göstereyim. Bizim borsamız kendi BIST 100. Hemen daha iyi destek ve direnç çizmemiz için yani ekranı çok fazla karalamamamız lazım. Ben her zaman bundan yanayım. Ne kadar çok işlem, ne kadar çok indikatör, ne kadar çok işte yani her bulduğumuzu içine katarsak bu iş olmaz. Ya da şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Diyelim ki yani ne kadar çok indikatör kattığımızda bu iş o kadar çok kazanacaksak hepimiz 100-200 tane atalım bunun içine. O kadar çok para kazanalım. Bu iş indikatörlerle olacak iş değil. Ben size söyleyeyim. Hemen çiziyorum. Zaten bu nokta. Hatta şöyle biraz daha aşağı alalım. 1, 2, 3. Buraya çarpmış 4. Devam ediyorum. Son nokta şuradan devam. Son noktalar değil de biz bütün hepsini analiz edelim. Şöyle yapabiliriz. Şu nokta 1, 2, 3, 4, işte 5. Devam edelim. Aşağıdan bir tane çizelim. Şuradan. 1, 2, hatta biraz şöyle kaldıralım. Taşmalar olacaktır. Zaten böyle elle çiziyormuş gibi destek direnç çizemezsiniz. Yukarıda taşıyacak, aşağıda taşıyacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası da güzel. Hatta ben kendi analizlerimle işte bu kadar destek direnç bile yeterli. Yani hatta işte şurası biraz zon olabilir. Daha sonra yukarılara kaymaya başlamış şu bölgede. Siz buraya da çizebilirsiniz ama ben pek çizmekten yana değilim. Bu kadarlık yeter. Şimdi hemen bizim işleme gireceğimiz günlük mum çubuklarına geçiyorum ki biz bu mum çubuklarında fiyatlar buralarda neler yapmış. Şimdi bunu analiz edeceğiz. Ama bunu analiz etmeden önce hemen tekrar bir bizim kara tahtamıza bir dönelim. Şöyle düşünebiliriz hemen. Diyelim ki destek direnç noktalarımızı nasıl çizdik? Haftalık mum çubuklarına bakarak çizdik. Diyelim ki biz buna direnç diyelim. Buna da destek diyelim. Destek. Tabi haftalık mum çubuklarımıza baktığımız için şöyle düşüneceğiz. Biz günlük ama haftalıkta çiziyoruz destek ve direnç noktalarımızı. Günlükte işlemlere gireceğiz. Bunda mutabıkız yani biz günlük. Siz şöyle de düşünebilirsiniz. 4 saatlik çizip ondan sonra destek ve direnç noktalarınızı 4 saatte çizip işte saatlikte işlemlere girebilirsiniz. Neden bir üst time frame'de yani bir üst vadede çiziyoruz? Çünkü her zaman bir üst time frame bir düşüğünün daha kuvvetlidir. Yani trendler de üstteki time frame'lerde daha kuvvetlidir. Destek ve direnç noktaları da üstteki time frame'lerde yani üstteki vadelerde daha kuvvetlidir. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Fiyat burası destek. Fiyat direnç noktamıza dalgalar halinde çıktığını düşünebiliriz ve bu dalgalar halinde artık bu direnç noktamızı da öpmeye başlar. Ben buna öpme ilkesi diyorum. Yani ne kadar çok öpmeye başlarsa yukarı doğru kırılma ihtimali direncin veya desteğin daha fazladır. Zaten şuradan da şöyle çizersek burada bir yükselen üçgen görünür. Yani şimdi biz bu direnç noktasına gelen fiyatta ne gibi işlemler yapabiliriz onu düşünelim. Böyle yükselen üçgen yani dip noktaları bir üstün yani en son dip bir üst yani en son dip bir öncekinin üstünde en son dip bir öncekinin üstünde yine en son dip bir önceki bu şekilde geliyorsa burada aşağı doğru piyasayı shortlamamız yani kısa pozisyona geçmemiz
bizim için avantajlı değil, dezavantajlı olur. Çünkü buradaki fiyatın yukarı doğru kırma ihtimali daha fazladır. Çünkü neden? Şöyle düşünürsek, tekrar siliyorum bunu, aynısını çizeceğim şöyle. Eğer ki fiyat bu şekilde geliyorsa ve öpmeye de başladıysa direnç noktamızı, buradan döndüğü zaman fiyatın aşağı doğru, düşünün biz de bir trader'ız. Hepimiz nerede işleme girebiliriz? Şimdi fiyat buradan döndüğünde ben buralarda alım yazabilirim kendime, tamam mı? Yani şurada alım diyeyim. Nereye stop koyabilirim? Buraya stop koyabilirim. Yani fiyat bu dibin altına düştüğünde ben stop olabilirim. Yani benim gibi düşünen traderlar veya siz de böyle düşünebilirsiniz. Şimdi buradaki giren adam ne yapabilir? Fiyat burada geziyorsa şöyle diyebilir. Ben de der burada işleme girerim. Fiyat buraya düştü. Ben burada alım yaparım. Bunun altına stop koyarım. Yani şu bölgeye. Bu da ne? Yani işte burada artık 1x kendine risk aldıysa yukarıya oynayabilir. Böyle yani şöyle çizdiğimde böyle. Şimdi burada giren adam buraya stop koyabiliyor. Burada alım yapıyor. Burada giren adam alım yapıp buraya stop koyabilir. Burada alım yapan adam buraya stop koyabilir ve devamlı bu piyasaya alım için traderlar veya işte yatırımcılar gelebilir. Onun için bu fiyatın buradan aşağı düşme ihtimali çok zor. Devamlı alım gelip yukarı doğru kırılabilir bu direnç noktası. Onun için bu şekilde, yani yükselen üçgen veya dediğim gibi tekrar göstereyim şöyle. Direnç noktamıza gelen fiyat artık direnç noktamızı öpmeye de başladıysa işte 1, 2, 3, 4 defa öpebilir burada. Öptü. Buranın yukarı kırılma ihtimali çok fazla. Bunun tam tersini düşünelim. Burası destek noktamız. Destek ve direnç noktamızı unutmayın. Bir üst time frame'de çiziyoruz. Biz saat, yani bir alt time frame. Yani işte bu haftalıksa, şuraya yazayım, haftalıksa biz nerede işleme gireceğiz? Bunu katiyen unutmayın. Günlüklerde, günlük mum çubuklarında işleme gireceğiz. Şimdi diyelim ki fiyat böyle düşüyor. Artık burada ne oldu? Destek noktamızı öpmeye başladı ve üçgenimiz de alçalan üçgen. Şimdi bunu düşünürsek, şimdi traderlar nerede işleme girebilir? Burada satım yapıp buraya stop koyabilir. Çünkü bir tepe, yani burada satım yaptıysa bir tepenin bir üstüne stop koyacak. Diyecek ki trend terse döndü. Bir önceki tepeyi üste geçti. Yani buradan yukarı doğru gitme ihtimali var. Buraya stopunu koyabilir. Burada giren buraya koyabilir. Burada giren de bu tepeye koyabilir. Yani buradan aşağı kırılma ihtimali bu fiyatın daha yüksek. Neden? Devamlı her yukarı çıktığında alım gelebilir. Her yukarı çıktığında alım gelebilir. Her yukarı çıktığında buralarda alım gelebilir. Bu da demek oluyor ki biz bu piyasa her yükseldiğinde bir satıcı gelebilir. Özür dilerim, alım değil. Her yükseldiğinde bir satıcı gelebilir. Her yükseldiğinde bir satıcı gelebilir. Biraz daha şöyle açıklayayım. Daha iyi olur. Düştü. Şimdi burada satan buraya stop koyacak. Neden? Bu tepenin üstüne stop koyacak. Çünkü eğer ki böyle fiyat artık bu şekilde gidiyorsa zaten artık yükselişe geçmiş olabilir diye düşünebilir. Peki buraya gelen adam girecek işleme, o da buraya koyabilir. Burada artık fiyat, satım nerede gelebilir? Bu tepede satım gelebilir. Bu tepede gelebilir. Bu tepede gelebilir. Bu tepede gelebilir diye düşünüyoruz biz. Tabii kesin diye bir şey yok ama olasılıkları bir parça kendimize çekmeye çalışıyoruz. Onun için böyle işte alçalan üçgen gibi veya işte burada artık öpmeye de başlamış direnç noktamızı, buradan aşağı kırılma ihtimali bu fiyatın daha yüksek. Peki bir de şöyle düşünelim. Şöyle diyebiliriz. Gene direnç, destek. Burası direnç, destek. Fiyat, mum çubukları diyelim, o kadar hızlı geliyor ki yukarıya doğru direnç noktamıza. Şimdi burada satım yaptığımızı düşünün. Buraya da stop koyduk. Şimdi burada shortlayan bir trader, yani biz veya başkaları düşünüyoruz şimdi. Bir sonraki işte düşüşte nerelerde alıcı gelebilir de bizi yukarı doğru ittirir, bizi burada stop ettirir. Çünkü bizim stop noktamız burası. Çünkü neden? Baştan çizeyim şöyle, daha iyi olur. Şöyle fiyat çubuklarla hızlı bir şekilde geliyor. Biz burada satım yapıyoruz. Şu bölge satış. Neden satım yapıyoruz? Çünkü burası yani burası direnç noktamız. Buraya da diyelim ki alım yapıp pozisyonu kapatacağız. Yani bizim burası aslına bakarsanız stop noktamız. Çünkü eğer açığa sattıysak alım yapıp kapatmamız gerekiyor pozisyonumuzu. Şimdi biz düşünüyoruz. Eğer ki ben burada satış yaptıysam yukarıda
Tabii stop olacağım. Bu fiyata ne zaman alım gelebilir de fiyatı yukarı doğru ittirir ve ben stop yerime gelip stop olabilirim. Bakıyorum burada bir dip var mı? Hani fiyat böyle düştü. Diyelim ki aşağı doğru düşmeye başladı. Burada dip yok. Burada dip yok. Burada yani fiyat dalgalar halinde gelmiyor. Yani fiyatın burada düştüğünde bu noktanın üstünde alım gelebilir. Öyle bir şey yok. Burada öyle bir şey yok. Fiyat direkt çok hızlı bir şekilde yukarı doğru geliyor. Yani dirence çok hızlı geliyor. Bu da demek oluyor ki biz bunu bu şekilde gelen fiyatta piyasada satış düşünebiliriz. Neden? Çünkü aşağı döndüğünde bunu tutacak hiçbir destek noktası yok. Bunun tersini düşünelim. Diyelim ki fiyat düşüyor, alım yapacağız. Burası direnç, burası destek. Dediğim gibi bunlar haftalık çizimler. Haftalık yazayım. Biz günlükte bakıyoruz bunlarımıza. Fiyat diyelim ki çarpmış buraya. Fiyat aşağı düşüyor. Hızlı bir şekilde büyük mum çubukları momentumlu düştü, geldi buraya. Biz burada alımı düşünebilir miyiz? İşte mesela diyelim ki burası destek noktası. Birkaç defa burada fiyat buraya gelmiş falan. Şimdi de buraya geldi. Burada alımı düşünebilirim. Tabii ki alımı düşünmek daha avantajlı. Bakın kesin diye bir şey yok. Bunu aklınızdan çıkarın. Piyasada %100 diye bir şey yok. Öyle bir şey olamaz zaten. Şimdi diyelim ki biz bir trader'ız. Burada alım yapacağız. Bunun aşağısına da stop koyacağız. Buraya da stop koyuyorum. Çünkü niye? Destek noktasının aşağısına kırıldı, artık gidebilir diye. Burada alım yaptığımda fiyatı yukarı ittireceğiz. Yani öyle düşünüyoruz. Fiyat yukarı gideceğiz. Nereden? Yani bu bölgelerde nereden bize satış gelebilir diye bakıyorum. Ben buralarda hiç böyle fiyat şu şekilde aşağı inmiyor dalgalar halinde. Yani ben burada satış yaptım. Fiyat buraya çıksa bu tepe var diye hani burada bir aşağı doğru satış gelebilir mi? Burada öyle bir tepe yok. Yani hani başka traderların gelme olasılığı daha düşük. Bakıyorum burada yok, burada yok, burada yok. Onun için burada alım yapmak daha avantajlı. Fiyatın tekrar yukarı doğru zıplaması daha olasılık, daha şansı bizde, yani bizim şanslı bir işleme girip veya karlı kapatabileceğimiz bir işlem. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Zıplayan top gibi. Eğer top yavaş yavaş aşağı doğru zıplıyorsa momentum azalıyordur, hızı da düşüyordur dirence gelirken, ama yukarıdan bıraktığınız top hızlı bir şekilde düşüyorsa hızlı bir şekilde zıplayabilir. Onun için destek ve direnç noktalarına özellikle dalgalar halinde gelmesi çok önemli veya dik çıktığında dediğim gibi buradan satış yapılabilir veya dik indiğinde fiyat buradan alım yapılıp aşağısına stop konulabilir. Hemen şimdi şeye dönelim. Tekrar canlı örneklerimize. TradingView'e dönüp bir bakalım. Evet, şimdi tekrar demin çizdiğimiz haftalık destek ve direnç noktalarımıza geldiğimizde, şimdi haftalıkta çizdik bunları demin. Şimdi günlüğüme geldim, işleme gireceğim. Bakın arkadaşlar, baktığımız zaman piyasaya işte daha önceden direnç noktalarımıza ne kadar hızlı, şöyle nasıl yapabiliriz bunu? Şurada fırça mı vardı, neydi? Şöyle bir fırça vardı galiba. Brush. Şu fiyat destek noktasına ne kadar hızlı geliyorsa büyük mum çubuklarıyla, bakın. Şimdi şöyle biraz daha büyütelim bunu. Şöyle. Evet. Momentumlu, bakın mum çubukları giderek büyük mum çubuklarıyla iniyor ve destek noktasına çarptığı zaman daha yukarı gitme ihtimali daha olasılıklar içinde. Şöyle bakalım tekrar. Gene burada nasıl gidiyor fiyat? Şu fırçamı tekrar alayım. Dimdirek bir şekilde çıkıyor ve bir önceki tepe noktamıza değdiğinde aşağı doğru iniyor. Ya şöyle düşünebiliriz. Şimdi nasıl siliniyordu bu ya? Şöyle. Aha, çok sildik. Hatta geri alalım. Ne güzel. Ctrl Z'ye de çalışıyormuş bunda. Güzel. Diyelim ki fiyat bu şekilde, yani şuradaki direnç noktamıza direkt geliyor. Bakın şey olarak gelmiyor. Üçgen yapmıyor. Yani tepeler bir öncekinin üstünde gerçekleşmiyor. Bu şekilde gerçekleşmiyor. Dipler bir öncekinin üstünde gerçekleşmiyor ve dimdirek burada olduğu gibi çıkıyor. Şöyle düşünelim. Diyelim ki biz burada satış yapacağız buralarda bir yerde. Nerede korkabiliriz? Yani aşağıdan alım gelmesi lazım. Nerede alım gelebilir? Bakıyoruz burada. Hani böyle şöyle bir tepe olsa, diyeceğim ki ben yukarı çıkmış fiyat. Ya burada alım gelebilir. Burada alım gelebilir. İşte burada alım gelebilir.
Nerede alım gelebilir? Ben burada satış yaptığımda tek alım gelebilecek yer yani ilk başta şu bölge olur. Yani bu bölgeye kadar iyi bir kazanç elde edebilirim buralarda satış yaparsam. Eğer şöyle bir mum çubuğu da görürsem, yutan mum çubuğu. Bunun altına şöyle düşünebiliriz. İşte zaten en son nokta bu. Bunun altına ilk geçtiği, bak bunun altına geçmiyor fiyat. Bunun altına geçmiyor. Bunun altına geçmiyor. Bunun da altına geçmiyor. Ama burada eğer ki işte price action dediğimiz olayı yaparsak burada kırılıyor. Ben buraya eğer ki satış koyup bu direnç noktasına yukarı bir yere de işte ATR'yi de ölçebilirsiniz. 1-2 ATR de kullanılabilir. Ben eğer ki buraya 1 lira risk atıyorsam buradan aşağı oynayabilirim. İlk gelecek nokta şu tepeler bir sonra destek olacağı için ilk gelecek nokta şu bölge. Şu bölge ilk zaten orada gelmiş. Bu bölge ilk alım gelebilecek nokta. Yani ben bu bölgeye daha fiyat inmeden buralarda bir yerlerde benim bu pozisyondan karlı bir şekilde ayrılmam gerekiyor. Bu da bize işte dalgalar halinde direnç noktasına gelmeyen fiyatta bizim satış yaptığımızda bu işlemi karla kapatabileceğimiz bir işlem. Tekrar devam edelim bunu. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle bir düşüşte fiyatın bu destek noktasından yukarı çıkma ihtimali çok çok daha yüksek. Neden? Fiyat çünkü burada şöyle yapayım. Fiyatın bu kadar hızlı düştüğünde zıplama ihtimali var. Çünkü neden? Şöyle düşünelim. Tekrar aynı şeyin işte destek noktasına geldiğinde demin önceki pozisyonumuzun tam tersi. Diyelim ki işte burası gene destek noktamız. Fiyat böyle düşüyor çok hızlı bir şekilde. Momentumlu, hızlı, büyük mum çubuklarıyla aşağı doğru düştüğünde fiyat buraya geldiğinde desteğe. Şimdi ben burada alıma girsem buralarda yukarıda nerede satış gelebilir? Şöyle bir düşünüyorum ya, ilk gelecek nokta ya şurası olabilir yukarıda çıkarken. Ve ikinci noktada işte şuralar, şu bölge olabilir. Şu bölgede bir satış gelebilir ki bak orada birazcık oynamış. Daha sonra işte dediğim gibi bu bölgede biraz oynamış. Bu bölgede zaten düşermiş gibi olmuş. Ama satış gelmemiş. Neden gelmemiş? Eğer ki fiyat bu şekilde inseydi aşağı buraya şöyle göstereyim daha net olur. Yani şu fiyat şöyle aşağı düşseydi burada. Yani şimdi ben burada satacağım. Diyeceğim ki burada alacağım, özür dilerim. Burada alacağım. Aşağıda stop koyacağız. Burada satım gelebilir çünkü tepe var. Burada gelebilir, tepe var. Burada gelebilir. Ama burada gördüğünüz gibi fiyat o kadar hızlı aşağı iniyor ki direktmen aynı hızda tekrar zıplıyor ve yukarı çıkıyor ve hiçbir yere uğramadan. Bu da bize destek ve direnç noktalarındaki psikolojiyi işte gösteriyor. Nerelerde alım gelebilir, nerelerde satım gelebilir. Eğer ki yükselen üçgenler şeklinde dirence çıkıyorsa kırma ihtimali fazla. Düşen üçgen şeklinde yani aşağı dirence geliyorsa, desteğe geliyorsa kırma ihtimali fazla oluyor. Evet, şimdi bir de başka bir şey yapalım. Ne yapalım? Koza yapalım mesela. Şimdi bir de fiyatların bizim mesela burada olduğu gibi şöyle düşünürsek şurası. Direnç noktamıza şöyle yapalım. Ne kadar çok alçalan üçgenmiş gibi gördüğümüz gibi geliyorsa, öpmeye de başladıysa buranın yukarı kırılma ihtimali aşağı dönme ihtimalinden daha fazla. Biz de burada artık alımı düşünebiliriz. Bu dipin altına da şöyle göstereyim. Şu dibin altına da stop koyabiliriz. Burada alım yaptıysak buralarda bir yerde buralara bir yere stop koyabiliriz. Bu da bu direncin kırılmasına daha olasılıklı, daha şans. Yani bizim olasılığı bir parça burada kendimize çevirebiliriz ki burada da zaten kırılmış. Dikkat ederseniz aynı şey hemen yukarıda da gerçekleşiyor. Bu da bizim artık bu direnç noktasında satım yapmamamız gerektiğini, işte ne demiştik daha önce? Destek ve direnç noktasına üçgen halinde yani yükselen tepelerle geliyorsa buranın yukarı kırılma ihtimali daha fazla var. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir sürü çarpmış ve gelen şekil tam bizim istediğimiz gibi. O zaman ben ne yapıyorum? Burada kozaymış. Burada bir yerde alım giriyorum. Hatta şunu da üstüne koyabilirim. Şurada alım girerim. Bu tepenin de yani bu dibinde altına stopu koyabilirim. Yani burada ne kadar risk alıyorsam yukarıya
oynayabiliriz ki burada herhalde almış oluyoruz. Başka bir şey yapalım. Migros yapalım. Şöyle baktığımızda zaten fiyatın bize işte mesela şöyle bir şey düşünün. Bakın burada mesela şimdi şurası kesinlikle güçlü bir destek noktası. Şurası da güçlü bir direnç noktası. Şu bölge. Hatta şuradan dönmüş. Şunu şöyle kaldırsak. Şurası 1, 2, 1, 2, 3. Bayağı bir öpmüş burayı. Fiyat bunun deminki olayın tam tersi. Gene bir örnek burada. Burada fiyat çıkıyor. Buradaki artık direnç noktamıza. Değdiği anda aşağı düşüyor. Bakın ne kadar hızlı çıkıyor. Zaten buradan belli. Ya gerçi bu kadar hızlı çıkmıyor. Bu güzel çıkıyor. Bunun yukarıyı da kırabilir burada ama aşağı düşüşü çok çok hızlı oluyor. Çok momentumlu ve büyük mum çubukları. Bakın burada büyük mum çubuğu. Ve hiçbir alçalan üçgenmiş şeklinde. Yani bir önceki tepe bir öncekinin altına geçmiyor. Bir önceki dip de bir öncekinin altına geçmiyor burada. Çok hızlı bir şekilde düşüyor ve buradaki zaten destek noktamızdan tekrar yukarı fırlıyor. Burada kesinlikle yani olasılıklara bir parça çevirmeye çalışıyorsak burada aşağı doğru kırılacak diye işlem açmamamız veya açarsak da dikkatli olmamız gerekiyor. Açmamamız diye bir şey yok. Açabilirsiniz. Buradan kırılacak diye de bir şey yok. Mesela şunu düşündüğümüzde bu ne oldu bizim burada? Şöyle biraz küçülteyim. Bu Migros. Migros'ta burası 1, 2, 3, 4, 5. Artık burası bir direnç noktamız ama bu direnç noktamıza gelişin fiyatı nasıl geliyor ona bir bakalım. Buradan tekrar çıktı, düştü, çıktı, düştü, çıktı, düştü, çıktı, düştü. Artık şimdi burada alım yaptığımızda nerede aşağıdan alım baskısı yani özür dilerim burada şimdi satımı düşünelim diyelim ki ben burada satım yapacağım dirençte aşağı yani bu piyasayı short diyeceğim buraya bir yere de stop koyacağım mesela. Şimdi burayı shortladığımda burada bir alım gelebilir. Yani çünkü bir önceki tepe daha sonra direnç noktası destek olabilir ki bakın burada zaten olmuş. Burada gelebilir şu bölgede burası dip ve burada gelebilir. Burası zaten destek noktası. Onun için burada shortlamamak lazım ve piyasa zaten yani bu şekilde işte yükselen üçgenler geliyor. Bunun yukarı kırılma ihtimali daha olasılıklar içinde. Onun için burada da dikkat etmemiz gerekiyor. Evet bir de Halk Bankası'na bakalım. Hemen zaten açar açmaz burada çok net gözüküyor hemen. Şu bölge mesela. Hadi şöyle yapalım. Yok bu bölge iyi zon bir bölge. Şimdi diyelim ki fiyat buradan dönmeye başlamış. Çünkü neden? Artık fiyat burada dip, tepe, dip, tepe, dip, tepe. Burası direnç noktamızı yani şuradaki direnç noktamızı artık bayağı bir öpmeye başlamış. Fiyat artık öpüyor. Bunun yukarı kırılma ihtimali daha fazla. Burada aşağı bu piyasayı shortlamamamız yani dikkat etmemiz lazım. Shortlarsak bile dikkatli olmamız gerekiyor. Hemen başka bir şey yapalım. Evet, burada zaten çok bariz şöyle bir şey çizersek Kardemir. Şurası bizim yine şöyle baktığımızda evet. Şurayı da çizelim şöyle. Burada son dip diyelim mesela buraya. Şuradan da dönmüş. Şurada çıkmış buradan. Şöyle göstereceksek şöyle. Burası, 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 burası ve burası. Fiyat buradan en son direnç noktamızdan aşağı doğru hızlı bir şekilde böyle momentumla iniyorsa destek noktamızdan yukarı çıkma ihtimali daha fazla. Ama yukarı çıkarken de bu şekilde üçgenler şeklinde çıkıyorsa bunun yukarı kırma ihtimali daha fazla. Burayı piyasayı shortlamak birazcık artık yani şöyle şunu gördükten sonra yani şu üçgenleri artık öpmeye başlıyorum. Yani öpme ilkesi diyorum buna. 1, 2, 3, 4, dördüncü öpüş artık. Bunun buradan yukarı kırılma ihtimali daha fazla. Burada dikkatli olmamız lazım. Aşağı piyasayı satmamamız gerekiyor veya satarsak da çok dikkatli olmamız gerekiyor yukarı doğru. Ama buradan aşağı dönüşte de tabii bir önceki yer yani yine her zaman yani her zaman dedim genellikle öyle olur. Destekler yani pardon özür dilerim dirençler döndükten sonra piyasaya destek olurlar. Burada da zaten bakın burada çok güzel bir örnek var. Yani mükemmel bir örnek bu. Burada tam istediğimiz örneklerden bir tanesi yükselen üçgenler şeklinde geliyor, öpmeye başlıyor, kırıyor. Kırdıktan sonra çok hızlı düşüyor. Büyük mum çubuklarıyla momentumlu bir şekilde düşüyor. Aynı
Bizim bu sefer direnç noktamız destek oluyor. Hızlı düştüğü için de çok hızlı zıplayıp yukarı gidiyor. Dediğim gibi fiyatlar hızlı bir şekilde geliyorsa, yani destek almayarak yukarıya bu şekilde geliyorsa kırma ihtimali fazla ama direkt geliyorsa dönme ihtimali daha fazla. Burada çok güzel olduğu örnek gibi bir anda zıplıyor gidiyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğeniyorsunuz inşallah. Görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Olasılık ve şanslar hep sizden yana olsun. Allah'a ısmarladık. Bay bay.